Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tek parça halinde pişirmiş olduğum pide tarifim var. İftar saati için bu pideyi yapıp afiyetle tüketebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay olan pideyi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz pidenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Pideyi mayalı bir hamurla yapacağız. O yüzden bekletme süresi var. Yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık suyu ekliyoruz. Suyunuzun ılık olmasına özen gösterin. Aksi halde mayanız aktifleşmez. Suyun içerisine 2 çay kaşığı şekeri ekliyorum. Bir paket toz mayayı da ekledikten sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Karıştırarak mayayı pürüzsüz bir hale getirdikten sonra yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Tarifimde 5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını koyup karıştırıyorum. Bir adet yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum, sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Kalan unumuzu da yavaş yavaş ekliyoruz. 2 çay kaşığı tuzu da ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Yoğurma kasesinin içerisinde 1 dakika boyunca yoğurduğum hamuru tezgahın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru alıp tezgahın üzerine boşaltıyorum. 3-4 dakika boyunca tezgahın üzerinde özlü bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyorum. Bu işlemi yaparken arada bir de un kullanabilirsiniz. Oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamurumuz var. O yüzden ununuzdan yardım alabilirsiniz. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 4 dakikanın sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde yoğruldu. Güzel özlü bir hamur elde ettik. Tekrar yoğurma kabının içerisine hamuru koyuyorum. Üzerini kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. 1 saatin sonunda hamurumuzun üzerini açıyoruz. Kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Bu işlemi yapmazsanız pidenizi yerken mayanın tadını hissedersiniz. O yüzden her zaman söylediğim gibi hamurunuzun havasını alın, daha sonra işleminize devam edin. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada hamuru hem toparlayacağım hem de beze haline getireceğim. Pidemizi tek parça halinde pişireceğiz. Beze haline getirmiş olduğum hamuru yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Daha sonra yağlı kağıtla birlikte tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Şöyle bir düzelttikten sonra üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru burada da tepsi mayasının gelmesi için bekleyeceğiz. Biraz un serpiştirdikten sonra üzerini kapatıyorum. 20 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. Pide hamurumuz beklerken biz de üzerine kullanacağımız sosunu hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı suyun içerisine 1 adet yumurta sarısını koyuyorum. 1 yemek kaşığı un,
1 yemek kaşığı yoğurdu da ekledikten sonra malzemelerimiz tamamen pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Pide hamurumuz da tepsinin içerisinde güzelce mayalandı. Örtüye alıyorum, hazırlamış olduğum sosu hamurun üzerine döküyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırladığımız pideyi sıcak fırına götüreceğiz. Elimle bütün sosu hamurun her tarafına yayıyorum. Daha sonra kenar kısımdan başlayarak 3 parmak bırakıyorum. Diğer kısımlarını tepsiyi hissederek parmağımla işaretliyorum. Bu aşamada parmaklarınızın ucunda tepsiyi hissetmeye özen gösterin. Böylelikle pidenizin şekli çok güzel olacak. Daha sonra orta kısmına da şekil veriyorum. Bu aşamadan sonra pidenize istediğiniz şekli parmaklarınızla bastırarak verebilirsiniz. Bu tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Pidenin şeklini verdim, üzerine biraz susam serpiştiriyorum. Böylelikle pidenin lezzetine lezzet katacağız, görüntüsü de güzel olacak. Daha sonra biraz da çörek otu serpiştiriyorum. İsterseniz sadece çörek otu ya da sadece susam serpiştirebilirsiniz. Hazırladığım pideyi sıcak fırına götürüyorum. 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pidemizi pişiriyoruz. Ben 30 dakikada pişirdim. Sizlerin fırınınızın sıcaklık derecesine göre bu oran değişebilir. Pide daha yumuşak olması için üzerine kapatıyorum. 15 dakikanın sonunda pidenin üzerine açıyorum. Sizlere bir de bu leziz pidenin iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Aile boyu tüketebileceğiniz ekonomik pidemiz hazır. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Pidemizin iç dokusu muhteşem oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.